izleyenler merhaba değerli çözüm ortaklarımız ve Mars Talks'a hoş geldiniz. Bugün sizleri Ege Yapı'nın yönetim kurulu başkanı İnanç Kabadayı ile tanıştırmak istiyorum. Yanımda Hakan Bucak da var. Beraber merak ettiğimiz soruları soracağız. Ege Yapı'yı bugün yakından tanımak istiyoruz. Bakalım severek satışını yaptığımız projelerin arkasında kim var ve neler var? Merhabalar İnanç Bey. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz davetiniz için. Ben vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Keyifle. Şimdi hemen başlayalım. Ege Yapı'nın sürecinden bize biraz bahseder misiniz? Ege Yapı olarak ben aslında inşaat mühendisiyim. Biraz kendimden de bahsedeyim kısaca. İnşaat mühendisiyim. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi bitirdikten sonra meslek hayatına atıldım. Yaklaşık 10 yıl farklı kademelerde sektörde profesyonel olarak çalıştım. Akabinde de Ege Yapı'yı kurdum. Yaklaşık 16 yaşında bir firma. Bugüne kadar konuttan ofise, otelden AVM'ye, işte eğitim tesislerinden farklı alanlarda birçok yatırım gerçekleştirdik. Yaklaşık işte 16-17 yıllık serüvenimiz içinde 2 milyon metrekareye yakın inşaat aslında tamamlamış durumdayız. Hali hazırda devam eden projelerimiz var ve önümüzdeki dönemde planladığımız projelerimiz var. Geçmiş dönemlerde bizim en büyük projelerimizden birisi Batışehir inşaat yaptığımız dönemde yaklaşık 820 bin metrekarelik bir inşaat alanına sahipti. Bu projemizde Türkiye'nin en büyük projelerinden biriydi ve ilk aslında en çok fonksiyonu içinde barındıran karma projelerden biriydi. Yaklaşık 7 tane fonksiyonu barındırıyordu. İçinde konuttan ofise, ticaret alanlarından işte rezidansa, otellerden eğitim tesisine, sosyal tesislere kadar çok farklı konseptleri barındırıyordu. Aslında biz hem Ege Yapı olarak hem geçmiş dönemdeki projelerimizde hem de bugünkü projelerimizde hep yenilikçi, daha ileriye, her zaman zaten şirketimizin bir mottosu var. Hep daha iyisine diye. Her zaman daha iyisini arayan bir arayış içinde olan bir firmayız. Evet, biz de severek onun bir parçasıyız. Peki Hakan Bey, siz bu işbirlik hakkında ne söylemek istiyorsunuz? Evet, Ege Yapı'yla bizim tanışmamız 2018'de gerçekleşti. İnanç Bey'le ilk toplantıda ciddi anlamda özellikle bir genç patron olmasından ötürü de dinamikliği, profesyonelliği, olaylara bakış açısı ve çözüm odaklı olması gerçekten bizleri çok etkiledi. Sonrasında bizim için tabii Ege Yapı çok önemli çünkü bizim ilk markalı konut projelerimizle yani büyük firmayla olan ilk flörtümüz Ege Yapı'yla başladı. Ege Yapı onun için bizim Mars için bir göz bebeği denebilir marka olarak. Biz de o günden bugüne kadar işte elimizden geldiği kadarıyla İnanç Bey'in de çok gerçekten sınırsız desteğiyle, İnanç Bey gerçekten çok ulaşılabilir, her zaman olayları profesyonel bakış açısıyla, yenilikçi bakış açısıyla ve vizyonuyla gerçekten tamamlayıcı bir şekilde ilerletti. Dolayısıyla Ege Yapı bizim için çok önemli. Umarım uzun yıllar boyunca biz Ege Yapı'nın ciddi bir çözüm ortağı olmasını birlikte istiyoruz yani. Peki burada cümle içerisinde her zaman ulaşılabilir olmak geçti mesela. Burada geliştiriciyle satış pazarlama arasındaki iletişim nasıl bir önem taşıyor ve bu tarafla iletişiminiz nasıl? Tabii şimdi satış çok aktif ve güncel bir iş. Proaktif davranmak gerekiyor. Günün koşullarına, tüketici taleplerine, tüketici eğilimlerine uygun hareket etmek lazım. Biz Hakan Bey'in dediği gibi işte Mars'la yaklaşık 3. yılımızı dolduruyoruz beraber işbirlikteliğimize ve gerçekten geçmiş 3 yılda çok güzel bir performans sağladığımıza inanıyoruz. Biz önceki dönemlerde baktığımızda bir taraftan buradaki en önemli şey aslında tüketiciyi dinleyebilmek, tüketiciyle iletişimi doğru kurabilmek ve tüketicinin ihtiyaçlarına uygun kanallardan tüketiciyle doğru platformda buluşmak. Bu noktada biz de Mars'ın da hem inovatif yaklaşımı hem çözüm odaklı yaklaşımı ki yani biz aslında şirket DNA'sı derler ya, şirket DNA'larında ve iş yapış biçimlerindeki kurumsallık, profesyonellik ve bu sadece satmakla da bitmiyor biliyorsunuz. Bu uzun bir süreç. Evet. Bizler de ben de yaklaşık 26. yılımdayım bu sektörde. Yani inşaatı başlıyorsunuz, satıyorsunuz, teslim ediyorsunuz ve teslim ettikten sonra dahi bizim her türlü müşterimize telefonumuz açık kapımız ve çok kolay ulaşırlar. Bizim en önemli özelliğimiz birisi ki yani zaten Mars'ta da bunu gördüğümüz için o işbirlikteliği bence çok başarılı bir şekilde gidiyor. Biz her zaman çözüm odaklıyız ve ulaşılabiliriz. Ulaşılabilirlikle beraber de uzun vadeli bir iş birlikteliği hem tüketicinin de yatırımcının da huzurlu olabileceği, dönüp arkasına bakmayacağı, ileride
aklına gelen her türlü soru, öneriyi de ulaşıp karşısında bir cevap alabileceği bir yapı oluşturmak bizim için çok önemliydi. Biz aslında bu işbirlikteliğinin bu platformu çok sağlıklı bir şekilde ortaya koyduğunu net bir şekilde görüyoruz ve hissediyoruz. Evet. Şimdi dünyada çok büyük değişimler var. Ülkemizde çok farklı değişimler var. Son 10 yıldan bugüne nasıl bir süreç geçti gayrimenkul sektöründe, iç ve dış pazarda? Ne izleyebildiniz? Tabii. Şimdi gayrimenkul gerçekten gelişen veya gelişmekte olan ekonomilerin en temel sektörlerinden birisi. Türkiye gibi gelişmekte olan bir ekonomi içinde gayrimenkul hem iş için hem istihdam için hem ülkenin gayri safi milli hasılası için büyük bir değer oluşturuyor. Bizler de demin de bahsettiğim gibi Ege Yapı olarak hem inovasyon, yenilikçi, geleceğe yönelik projeler üretmeye çalışıyoruz. Her projemizde de bir sonrakinde daha ne ilave bir şey katabiliriz, hayatı kolaylaştıran, hayat kalitesini arttıran neler katabiliriz diye düşünebiliyoruz. Türkiye bölgesinde aslında çok güvenli bir liman. Hani ortaya koyduğumuzda bugünkü konjonktürde değerlendirdiğimizde bir taraftan iç pazar çok canlı. Bu önemli. Yani dünyada belli şehirlerle rekabet ediyorsunuz aslında gayrimenkul noktasında. Burada gelişmiş olan ve gelişmekte olan şehirler var. İstanbul özeline bakarsak ki biz hani İstanbul kuruluşlu bir firmayız merkezli ama başka şehirlerde de kısa zaman içinde projelerimizi gerçekleştirmeye başlayacağız. Onları belki ilerleyen dönemde bahsederiz kısaca. Ama İstanbul özelinde bahsettiğimizde aslında bir dünya şehri, bir metropol. Zaten inanılmaz bir tarihi var. Ve yatırımcısına çok ciddi fırsatlar geleceğe dönük barındırıyor. Geçtiğimiz 10 yıl belki 15 yıl ortaya koyduğumuzda gayrimenkul sektörü çok değişti. Biz de dünyayı elimizden geldiğince takip etmeye çalışıyoruz ve Türkiye'deki gayrimenkulcüler dünyadaki birçok ülkelerle de ben karşılaştırıyorum. Ben de meraklıyım. Gezmeyi, bakmayı, ziyaret etmeyi de seviyoruz. İletişim de kurmayı seviyoruz. Şunu görüyoruz. Sektör gerçekten çok ileri noktaya gitmiş durumda birçok alanda. Satış, pazarlama, müşteri hizmetleri vesaire gibi yurt dışına baktığınızda birçok firma işte inşaat yapmak, geliştirmek, satış, pazarlama bunları aslında böyle bir farklı bilgi birikim hepsinde olmuyor ama bizdeki ortaya oluşmuş ekosistemin o kadar güçlü ve canlı ki bunun oluşturduğu canlılıkla beraber aslında ciddi şekilde katma değer ortaya koymuş durumdayız biz sektör olarak yani gayrimenkul sektörü olarak. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde de yine aynı şekilde potansiyeli barındırıyor. Bilhassa yabancı gayrimenkul yatırımcıları tarafına da bakmamız gerekirse yabancı gayrimenkul yatırımcıları da aslında Türkiye'de yoğun bir şekilde bir yatırım yapıyor. Biliyorsunuz bir mütekabiliyet kanunu vardı. Önceden sadece Avrupa ve Batı ülkelerindeki yatırımcılar yatırım yapabiliyorlardı ama artık şu an dünyada bir iki tane ülke dışında her ülke yatırım yapabiliyor Türkiye'ye ve bunu da aslında görmeye başladık. Bugün işte bir dönem Körfez'den çok yoğun bir akım vardı. Bugün Asya, Uzak Doğu, işte Afrika vesaire gibi farklı sektörlerde Rusya diye bahsedebiliriz. İşte Türkiye Cumhuriyetler koyduğumuzda artık çok daha geniş bir hinterlanda hitap eden bir gayrimenkul sektörü var ve Türkiye gerçekten bugün için çok ciddi yabancı yatırım için fırsatlar barındırıyor. Geleceğe yönelik fırsatlar barındırıyor. Çünkü gelişen bir ekonomi, altyapısı gelişiyor ve bunun oluşturacağı katma değeri aslında bugün yatırım yapan her yatırımcı ileriki dönemlerde bundan faydalanacak. Peki burada ikinize bir sorum olacak. İkiniz de bu sektörün tecrübeli isimlerindensiniz. Geçmişe baktığımızda geleceğe yönelik ne tarz projeler geliştirmemiz gerekiyor? Daha fonksiyonel mi? Daha lüks mü? Daha yatırım değeri yüksek mi? Sizin bakış açınızdan ne tarz projeler gelişmesi gerekiyor? Yani şunu deneyimledik. Aslında pandemiden sonra gerçekten alışkanlıklar ve gayrimenkul projelerine olan bakış açıları özellikle iç pazarda ve dış pazarda değişim gösterdi. Pandemiden önce işte İnanç Bey'in bildiği gibi pandemi sırasında, pandemi sonrasında bir kriz bekleniyordu gayrimenkul sektörünün ama biz buna hiçbir zaman inanmıyorduk ki gördük ki gerçekten talep özellikle ipoteksiz konut satışlarında özellikle iç pazarda durdurak yok. Hiçbir azalmayarak her zaman artarak ilerliyor. Yabancı tarafta beklenti daha çok yatırım konseptine daha uygun, sosyal tesisleri barındıran, metrolara ve yani transportation line dediğimiz hani ulaşım noktalarına olan yakınlığı çok
önemli olan hani bu tarz lokasyon projeleri yabancı tarafta çok önem kazanıyor. Evet, siz biraz iç pazardan durumu değerlendirdiğinizde nasıl projelere ihtiyacımız var? Tabii pandemiyle beraber hani biliyorsunuz bizim balkon aslında iklimsel olarak balkon en önemli özellikle. Bir dönemde işte Fransız balkon modası çıkmıştı aslında. Dünyada vardı ama aslında bizim gibi iklimi uygun olan şehirlerde 9 ayınızı balkonda çok rahatlıkla geçirebiliyorsunuz. Bu sebepten dolayı işte balkon önemli bir etken oldu. Diğer taraftan yeşil alanlar, donatılar önemli bir etken oldu. Evlerin iç alanlarındaki bir çalışma odası artık işte uzaktan çalışma ne kadar şu an artık pandeminin artık umudumuz sonlarına doğru geldiğimizi öngörsek bile pandemi sonrası post pandemi dedikleri dönemde de aslında belki daha hibrit bir çalışma modeli olacak. Bu sebepten dolayı bu tür alanlara da ihtiyaç önümüzdeki dönemde daha devam edecektir. Bunun dışında hijyen kuralları işte otomatik kapılar vesaire gibi farklı yeşil kavramı var. Artık sürdürülebilirlik dünyada çok önemli bir kavram. Bu kavramları ortaya koyduğumuzda aslında hani sektör bir miktar dönüşüm zaten sağlamış durumda ki hani şunu ben yani aslında gururla da söyleyebilirim Ege Yapı özelinde biz ofis binaları yaptık. Hepsinde taze havayı alıyorduk. Pencere açmama izin veriyorduk. Hani bugün tartışılan bir konudur ofis binalarında penceresiz birçok ofis binası olduğu konuşuluyor. Diğer taraftan konutlar yaptık. Balkonsuz konut üretmiyoruz biz hiçbir zaman üretmedik. Onun dışında çalışma alanı dediğimiz bir hobi alanı dediğimiz dairelerde aslında biz yaklaşık 11 yıldır, 11-12 yıldır projelerimizin tamamında bir evin içinde üçüncü bir alan oluşturuyoruz. İşte biz o zamanlar bunu şöyle tanımlıyorduk zaten. Hani daha pandemi yoktu 11-12 yıl önce. Hani buraya diyorduk çocuk oyun alanı yapabilirsiniz, işte bir çalışma alanı kendinize yapabilirsiniz, bir kütüphane yapabilirsiniz diyorduk. Aslında hani o alanı, o konforu tüketiciye aslında bir bakıma sunmuşuz ve bunu hala şu an halihazırda devam eden ve başarıyla da satışları son noktaya yaklaşan Kordon İstanbul projemizde de benzer örnek daire planları vardı. Hani bunları ortaya koyduğunuzda aslında tüketicinin amaç tüketiciyi dinlemek, tüketicinin ihtiyaçlarını ortaya koymak. Burada Hakan Bey'in dediği gibi iç pazar ve yabancı tüketicinin farklı beklentileri var. Farklı çünkü işte devamlı yaşayan var, işte yabancı yatırımcı bazısı devamlı yaşıyor, bazısı daha belli dönemler gelip kalmayı tercih ediyor. Ama genel konjonktürdeki dönüşüm böyle olacak. Ben bir noktaya daha değinmek istiyorum. Bu bilhassa yabancı yatırımcılar için ilgilendiren bir şey. Yani gerçekten Türkiye'de gayrimenkul kalitesi olarak ortaya konulan ürün olarak gerçekten dünya ölçeğini karşılaştığında çok başarılı, çok nitelikli bir ürün ortaya koyuluyor. Ve diğer taraftan işte vatandaşlık imkanı da Türkiye'nin şu an ortaya koyduğu bu imkan da gerçekten çok büyük bir imkan. Hani bunun da çok yoğun ilgi ve alakası var zaten bu dönemde. Bununla ilgili ilgi alakayı da net bir şekilde görüyoruz. Ve Türkiye'de gayrimenkulün değer artışı aslında en önemli dinamiklerden birisi. Yani Türkiye'de gayrimenkul yatırımlar her dönem artıyor ve üzerine koyarak gidiyor ve artarak gidiyor. Ve en önemli konu bu işte bugün işte dünyada konuşulan bazı gayrimenkul pazarları oluyor biliyorsunuz. İşte ne bileyim Dubai diyebiliriz. İşte veya bu tür ikinci pazar ama Türkiye'de zaten yani şu rakam çok önemli. Bir yabancı yatırımcı için ben de bir yurt dışı yabancı olarak bir yatırım yapmak istesem aynı şeyleri matematiğe bakarım. Türkiye'de bugün halen satılan her 100 konutun 97'si yerli yatırımcıya satılıyor. Yani ekonomi o kadar büyük ki bir yabancı yatırımcının ama mesela bazı ekonomilerde %50 yer iç pazarsa %50 yabancı satıyor. Bu ekonomilerde dalgalanma riski çok ama Türkiye'de işte Hakan Bey'in dediği gibi her ne kadar pandemi olsa da ve bu yıl yine rakamlar yılda yaklaşık 1.400.000 adet konutun el değiştirdiği bir gayrimenkul pazarını düşünüyoruz. Türkiye'de yatırım yapacak bir yabancı yatırımcının zaten bu rakamlara ve bu dinamiklere baktığında çok güvenli bir pazar yatırım yaptığını bilmesi lazım aslında. Bence Kesinlikle. hani pandemi sonrası Türkiye'nin bu rakamlarla ve bu canlı taleple beraber yabancı yatırımcı tarafında da daha çok ciddi alacağı yol var. Kesinlikle. Bir notum var. Evet. 2 tane de sorum olacak izin verirseniz İnanç Bey'e. Notum şu tabii %97'nin Türk pazarı tarafından yönetilmesi özellikle Ege Yapı'nın proje ürettiği bölgeler Türk pazarının çok ilgi gösterdiği bölgeler. Konum olarak evet. Biz çözüm ortaklarımıza ve yabancı müşterilerimize şunu söylüyoruz. Yani nereden daire alacaksanız alın o bölgenin Türk marketi tarafından talep edilen bölge olduğuna emin olun. Çünkü 3 yıl sonra siz bir çıkış noktası arıyorsunuz sonuçta. 3-5 yıl sonra siz geri satacaksınız ve yatırımdan bir kar etmek istiyorsunuz. Geri sattığınızda o bölgede mutlaka Türk alıcının olduğunu hissetmeniz lazım. Dolayısıyla burada Ege Yapı'nın proje ürettiği bölgelerde bu tarz bir
çok önemli bir aslında avantaj var. Son sorularla toparlamak istiyorum. Hakan Bey, son olarak ne sormak istersiniz? Son olarak Ege Yapı'nın önümüzdeki yıl içerisindeki yeni projeleri neler olacak ve yatırım planınız nedir bu Tabii. süreçte? Biz şöyle aslında pandemi gerçekten dünya genelinde çok büyük zorluklar oluşturdu. Bu süreci beraber de yaşadık, hep beraber biliyorsunuz. Geçtiğimiz yıl biz 3 tane proje teslim ettik aslında. Kordon İstanbul'u biliyorsunuz, 1. etabını teslim ettik. Maslak'ta bir ofis binası teslim ettik ve Anadolu Yakası'da bir projemizi daha teslim ettik. Bu yıl yine yılbaşına doğru yine Kordon İstanbul'un 2. etabını teslim edeceğiz biliyorsunuz. Çekmeköy projemizi ve Cer İstanbul. Aslında 3 tane de bu yıl teslimimiz var. Pandeminin bu zorluklarına rağmen biz hem firmamızın finansal altyapısı, diğer taraftan güçlü satış ağları, hep beraber oluşturduğumuz güçlü satış ağları, hem iç pazardaki yoğun ilgi ve teveccühle beraber aslında tüketicinin ilgisi ve teveccühüyle beraber projelerimizde bir gecikme olmadan hepsini teslim ediyoruz. Evet. Önümüzdeki dönemde bu yıl sonu yine Ispartakule'de, Bahçeşehir Ispartakule'de bir 550 kontluk projeyi kısa zamanda lansmanını yapmak istiyoruz. Artık proje bayağı bir noktaya geldi biliyorsunuz. Bunun dışında seneye yine Düsper Suisse markasının binasının teslimi var. Ondan sonra artık hayata Evet. geçecek ve demin de konuştuğumuz gibi Düsper Suisse'in diğer 2., 3., 4. projelerde de bunu görmeye başlayacağız Evet. hep beraber. Ispartakule'de göreceğiz herhalde. Ispartakule'de bunun bir parçası olacak Evet. zaten aslında. Diğer taraftan yine İstanbul'da, Beyoğlu'nda, tarihi bölgede, Hasköy'de bir projemizle ilgili çalışmalar başlıyor önümüzdeki yıl. O da yine restorasyon çeyreği. mu olacak? O restorasyon değil, bir eski fabrikanın dönüşümü ama bir otel ve yine rezidanslardan oluşan nitelikli bir proje olacak. Çok özel bir proje. Bir Böyle Venedik projesi diyorum ben ona yani. Aynen. Venedik projesi gibi yani. hani altın boynuz Spoiler derler ya. verdik, evet. Altın Evet. boynuz derler ya, altın boynuza cepheli. Evet. İstanbul Taksim'e hani yürüyerek 10 dakika, arabayla 2 dakikada gidebileceğiz. Çok İstanbul'un Evet. yine kalbinde bir proje olacak. İzmir'de 2 tane projemiz var. Bir tane şehir merkezinde projemiz var. Bir tane de yine bir yarımada, İzmir'de yine bir yarımada otel ve villalardan oluşan bir proje olacak. Aslında gündemimiz önümüzdeki dönemde çok Evet. yoğun Evet. ve daha planlama ve hazırlık aşaması olan bir iki proje daha var. Evet. Onlar da daha netleşince önümüzdeki dönemlerde paylaşırız. Aslında biz 2021 sonu ve 2022'de asgaride 3 ya da 4 projeye başlayacağız inşallah nasip olursa. Var mı başka bir şey? Başka soru yok. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Çok teşekkür ederim Ben bize vakit teşekkür ederim. ayırdığınız Çok için. Çok keyifli oldu. Umarım daha nice güzel projelerde beraber oluruz. Bugün burada olduğunuz için, bize vakit ayırdığınız için tekrar teşekkür ederim. Keyifle. Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyenler, değerli iş ortaklarımız, bugünlük Mars Talks'tan bu kadar. Bakalım bir sonraki bölümde kimlerle beraberiz?